Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak? Zerrin ve Kaya bebeğine kavuşabilecek mi? Şahin ve Nare ilişkisinde yolun sonuna mı gelindi? Alya'nın sağlık durumu nasıl olacak? Cihan'dan gelen intikam sözleri. 46. bölüm hem yüksek temposu hem de ikili ilişkilerde artan tansiyonuyla uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Yeni bölümde en çok konuşulacak konuların başında şüphesiz Alya'nın vurulması geliyor. Bu olay dizide taşları yerinden oynatacak kadar büyük bir kırılma noktası. Alya'ya sıkılan kurşun sadece ona değil, Cihan başta olmak üzere herkesi derinden etkileyecek. Olayın arkasındaki kişiler için artık tek bir yol var: gerçeği gizlemek. Çünkü eğer Cihan canından çok sevdiği Alya'ya bilerek zarar verildiğini öğrenirse onu durdurmak hiç de kolay olmayacaktır. Bu noktadan sonra Cihan'ı çok daha sert, çok daha gözü kara bir halde görmemiz mümkün. 46. bölüm analizimize geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. Boran artık diziden çıksın, verdiği rahatsızlık yeter diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca yorumlar kısmına sizce dizideki en güzel kadın karakter kim? Mutlaka yazmayı unutmayın. O zaman hazırsanız 46. bölüm analiz videomuza yavaştan başlayalım. İlk olarak Zerrin ve bebek cephesinden başlayalım. Demir ne hikmetse bebeğin hayatta olduğunu Zerrin ve Kaya'dan gizlemeyi başardı. Bu bilgiyi de masum bir şekilde saklamak için değil, tamamen kendi çıkarları için kullanacak. Demir'in amacı çok net: Zerrin'i elde etmek. Bebeği Zerrin'in en zayıf noktası olarak gören Demir, onu köşeye sıkıştırarak istediğini yaptırmaya çalışacak. Zerrin her ne kadar Kaya'yı delicesine sevse de bir anne olarak en büyük korkusu bebeğinden ayrı kalmak olacak. İşte tam da bu noktada Demir'in tehditleri etkisini gösterecek. Zerrin istemeye istemeye de olsa Demir'in dediklerini yapmak zorunda kalacak. Aldığı bu karar onun için büyük bir fedakarlık olacak. Ama sonuçları da bir o kadar ağır olacak. Zerrin'in bu tavrı hem ailesiyle hem de Kaya ile arasını ciddi bir şekilde açacak. Kaya, Zerrin'in davranışlarını bir türlü anlamlandıramayacak ve bu durum aralarındaki güveni derinden sarsacak. Ancak bu karanlık tablo çok uzun sürmeyecek. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve Kaya da bebeğinin hayatta olduğunu öğrenecek. İşte o andan sonra Kaya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bugüne kadar Demir'e karşı gösterdiği sabır ve merhamet tamamen bitecek. Çünkü artık konu sadece bir aşk meselesi değil, Kaya'nın evladı olacak. Çocuğuna yaşatılanlar ve Zerrin'e yapılanlar, Kaya'nın geri dönülmez bir noktaya gelmesini sağlayacak. Kaya Demir'den bunun hesabını çok ağır bir şekilde soracak. Bu bir uyarı ya da basit bir yüzleşme olmayacak. Tam anlamıyla bir hesaplaşma izleyeceğiz. Demir ise elbette pes eden bir karakter değil. O da kötülük saçmaya, yeni oyunlar kurmaya ve dizide varlığını hissettirmeye devam edecek. Ancak bu kez karşısında çok daha kararlı, çok daha gözü kara bir Kaya olacak. İkilinin yaşayacağı bu büyük hesaplaşma dizinin en sert, en çok konuşulan sahnelerinden biri olmaya aday. Sadakat ve Boran Alya'yı Cihan'dan ayırmak için her yolu denedi ama başarılı olamadı. İkili için son çare artık çok daha tehlikeli bir noktaya geldi ve bu süreçte Alya'ya zarar verildi. Yeni bölümde Alya'nın sağlık durumunun kritik olacağını düşünüyorum. Yaralı halde hastaneye yetiştirilmesi hem izleyiciyi hem de dizideki karakterleri derinden sarsacak. Cihan için bu yaşananlar tam anlamıyla bir kırılma noktası olacak. Ancak şunu da net bir şekilde söylemek gerekiyor: dizi artık her bölüm ya bir kaza ya da bir vurulma sahnesiyle ilerliyor. Ve bu durum ister istemez bir kısır döngü hissi yaratmaya başladı. Bana kalırsa senaristler diziyi çok daha güçlü entrikalar, psikolojik savaşlar ve zeka oyunlarıyla çok daha heyecanlı bir hale getirebilirler. Çünkü şu an Alya vurulmuş olsa da izleyici onun diziden çıkmayacağını biliyor. Bu yüzden asıl merak konusu kurtulacak mı değil, Cihan bunun hesabını kimden soracak noktasına kayıyor. Alya elbette kurtulacak. Ama bu yaşananların ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu planın arkasında kim varsa Cihan'ın öfkesinden kaçamayacak. Cihan'ı bu noktada çok daha sert, çok daha gözü kara bir karakter olarak izleyebiliriz. Canından çok sevdiği Alya'ya zarar gelmesi, onun içindeki tüm sınırları ortadan kaldıracak. Bu da dizide dengelerin tamamen değişmesine neden olacak. Sadakat cephesinde ise ciddi bir çöküş söz konusu. Boran'ı kaybetmemek için attığı her adım onu Cihan'dan biraz daha uzaklaştırıyor. Sadakat bir yandan oğlunu korumaya çalışırken diğer yandan Cihan'ı tamamen karşısına aldığının farkında.
Bu durum onun için büyük bir hayal kırıklığına dönüşecek. Oğullarının içinde bulunduğu bu karanlık durumdan rahatsız. Ama ne yazık ki bir türlü çözüm üretemiyor. Tam aksine yaptığı her hamleyle durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Bu yüzden hata üstüne hata yapıyor. Yeni bölümde Sadakat'in Cihan'dan çekindiği ve eskisi kadar ön planda olmadığını göreceğiz. Cihan'ın kararlılığı ve sert duruşu Sadakat'i ister istemez geri adım atmaya zorlayacak. Bu da onun dizideki gücünü yavaş yavaş zayıfladığını gösterecek. Boran cephesine gelirsek, bana kalırsa Boran'ın diziden çıkmasına artık çok az kaldı. Konular bu noktada tıkandı ve meselenin gereğinden fazla uzatıldığını düşünüyorum. Senaristlerin artık yeni yollar denemesi, farklı çatışma alanları açması gerekiyor. Boran meselesi izleyici açısından olgunluğuna ulaştı. Üstelik Boran'ın Alya'yı severek evlenmediğini de açık açık gördük. Bu durumda Cihan ve Alya aşkının etik açıdan da sorgulanacak bir tarafı kalmadı diyebiliriz. Bu yüzden Boran ya bir noktada gerçeği kabul edecek ve Cihan'la Alya'nın asla ayrılmayacağını anlayacak ya da düşmanlarından kaçmak için Türkiye'yi terk edecek. Nasıl giderse gitsin, önemli olan bu hikayenin artık kapanması. Çünkü izleyici yeni çatışmalar, yeni karakterler ve çok daha güçlü konular görmek istiyor. Boran defterinin kapanması da tam olarak bunun için gerekli gibi duruyor. Şahin ve Nare ilişkisinde ipler giderek daha fazla gerilmeye başladı. Özellikle üçüncü bir kişinin, yani Doktor Yalçın'ın araya girmeye çalışması bu ilişkiyi ister istemez sınayacak. Nare'nin Şahin'e olan duyguları net ve güçlü. Bu yüzden Yalçın ne yaparsa yapsın Nare'yi elde etmesi bana kalırsa mümkün değil. Ancak mesele Nare'den çok Şahin tarafından düğümleniyor. Şahin'in kıskançlık krizleri yeni bölümde de artarak devam edecek ve bu durum ilişkiyi zorlayacak. Nare her fırsatta Şahin'le konuşup onu sakinleştirmeye çalışsa da Şahin bu noktada duyduklarına değil, gördüklerine inanmayı tercih edecek. Özellikle yanlış anlaşılmaya açık sahneler Şahin'in kafasında büyük soru işaretleri yaratacak. Bu da onun fevri çıkışlar yapmasına ve Nare'yi istemeden üzmesine sebep olabilir. Yine de bu yaşananları büyük bir kopuş olarak görmüyorum. Evet, aralarında ufak bir kriz yaşanacak. Ama bu kriz ilişkinin bitmesine yol açmayacak. Ne Şahin'in Nare'den vazgeçeceğini ne de Nare'nin Şahin'i bırakacağını düşünüyorum. Diğer taraftan diziye yeni karakterlerin dahil olmasını bekliyorum. Ve açıkçası buna ciddi anlamda ihtiyaç var. Boran diziyi terk ettikten sonra eğer Demir'in de vedasını izlersek senaristlerin yeni ve çok daha korkunç bir kötü karakter eklemesi şaşırtıcı olmaz. Reytinglerde hala zirvede olan ve bunu ikinci sezonunda da başarmış bir dizi için bu tarz yeni değişiklikler şart hale geldi. Yeni karakterler hem hikayeyi canlandıracak hem de mevcut karakterlerin sınırlarını daha fazla zorlayarak diziyi bambaşka bir noktaya taşıyabilir.